Selamlar. Bugün çok güzel bir araçla birlikteyim. Benim de favori araçlarımdan bir tanesi. Gruptan da arkadaşımız almış ve buraya kadar geldi. 2 gün, 3 gün birlikte olacağız. Şimdi aracın ne olduğuna bakalım. Benim çok beğendiğim bir araç. Ve Volkswagen ID.7 Pro S donanımıyla birlikteyiz. Bu donanım Türkiye'de boş paket olarak 2.8 milyon TL'ye satılıyor. Bu araç hem iç Plus donanım hem de dış Plus donanım eklemeleriyle birlikte geldiği için bir miktar daha yüksek fiyata satılıyor tabii ki. Yurt dışındaki vergisiz fiyatlarıyla Türkiye'deki vergisiz fiyatlarını karşılaştırdığımızda Türkiye'ye daha uygun fiyatla getiriliyor. Ancak 210 kW'lık bir motora sahip. O nedenle %60 ÖTV'den kaynaklı yaklaşık 3 milyon lira. Maksimum hız 180 km ile sınırlandırılmış durumda. Sıfırdan 100'e 6.6 saniyede ulaşıyor. Motor gücü 210 kW. Bu aracın uzunluğu 4.96 santim, 4961 milimetre. Yani yaklaşık 5 metrelik bir araç, gemi gibi bir araç gerçekten. Genişliği 1862 milimetre, yüksekliği 1536 milimetre. Bu aracın bir de çok güzel yanı dönüş çapı 10.9 metre. Şimdi de arka cepheden bir bakalım. Arkası da bu şekilde görünüyor. Yalnız aracın uzunluğu bayağı uzun ya. Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Volkswagen ID.7 ile birlikteyiz ve ikinci günüm araçla. Arkadaşın arabası aldığı ve aldıktan sonra 2000 kilometre oldu. Yaklaşık sanırım bir 2-3 hafta oldu alalı ve bana verdi. Dün biraz kullanmıştım zaten, bir tanışma sürüşü yapmıştım. Aracı tanımıştım. Şimdi bugün de biraz sürüş yapacağım hem arkadaşın bana anlattığı deneyimlerini size aktaracağım. İlk 2000 kilometredeki deneyimlerini. Hem bana ilettiği fotoğraflarla birlikte onları aktaracağım. Hem de kendi düşüncelerimi anlatmaya çalışacağım. Bu 2 gündeki sürüşümde gözlemlediğim şeyleri söyleyeceğim. Bu araçta en önemli özelliklerden bir tanesi adaptif şasi kontrolü. DCC diye geçiyor. Aynı zamanda progresif direksiyon simidi de var araçta. Adaptif şasi kontrolü de 15 seçenekli. Yani bayağı bir seçeneği var. O kadar seçeneğe gerek yoktu ama adamlar koymuşlar istediğinizi seçin diye. Sönümlenmesi çok iyi. Yani yol tutuşu hem çok iyi oluyor hem hıza duyarlı olduğu için direksiyon da sizin hızınıza göre sertleşip yumuşuyor. Hem yol tutuş anlamında uzun yolda, virajlarda çok iyi oluyor. Yüksek hızlarda çok iyi oluyor. Hem de çukurlara girdiğinizde veya tümsekli yollarda, stabilize yollarda size daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Volkswagen ID.7'de panoramik cam tavan var. Perde yok. Neden perde yok? Çünkü elektriksel sinyallerle bir dokunuşta şeffaflık sağlayıp bir dokunuşta beyazımsı bir hale gelen bir cam tavan var. Elektriksel sinyallerle bunu yapıyor. Polimer dağılmış bir sıvı kristal var içerisinde. PDLS diye geçiyor. Yine güzel bir özellik. IQ LED, dinamik LED farlar var. Matrix farlar var bu araçta. Hem viraj aydınlatmalı hem de adaptif bir şekilde çalışıyor. Bu Volkswagen'in diğer araçlarında da olan IQ LED adaptif Matrix farlar gerçekten güzel çalışıyor. Bu araçta sis farlarını dışarıdan baktığınızda göremezsiniz. Çünkü sis farları ön farlara entegre bir şekilde ve o şekilde çalışıyor. Sıfırdan 100'e hızlanması ise 6.6 saniyede. Aracın motoru 210 kW'lık bir motor ve arkadan itişli bir araç. 286 PS beygiri var. 545 Nm'de torku var. Bu araç için gayet yeterli ve güzel bir performans sunuyor. Motorlu taşıtlar vergisi de motor gücünden kaynaklı yıllık yaklaşık 22.000 lira. Ağırlığı 2230 kilogram ancak ruhsatta yazan kilosu 2300'e çok yakın. 15 inç ekranı var. Bu ekranın dokunmatiği, hassasiyeti çok iyi. Seçenekleri de epey fazla. Aynı zamanda önde head-up display var. Şimdi ben buradan gittiğimde yol bilgilerini görüyorum. Adaptif sürüşün olup olmadığını görüyorum. Ortalamayı görüyorum. Hemen her şeyi burada görmüş oluyoruz. Zaten burada
Burada küçük bir ekranın olması da bu ön görüş alanını çok olumlu etkiliyor. Ben Tesla'yı da o nedenle çok seviyordum. O nedenle bu tasarım benim daha çok hoşuma gitti. Yani burada küçük ekran olmasını yadırgayabilirsiniz ama bence gerekli olan bilgileri çok güzel bir şekilde sunmuş oluyor. Bu aracın kliması ekrandan. Klimaya bastığınızda klima açılıyor. Buralardan çalıştırabiliyorsunuz. Yönlendirmesini yapabiliyorsunuz bu şekilde. Araçta hemen hemen her şey dokunmatik. Yalnız direksiyondaki dokunmatikler böyle titreşimli ve hafif basmalı, yani tuşlu gibi. Bu araçta opsiyon olarak bulunan 700 watt güçlü 14 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi var ve gayet güzel çalışıyor. Diğer Volkswagen modellerinden bildiğimiz gibi yarı otonom sürüş var. Travel Assist de var, yani trafik sıkışıklığı asistanı da var ve otonom sürüşte gayet güzel çalışıyor. Akıcı bir şekilde sizi şeridinize ortalıyor ve uzun süre size uyarıda bulunmuyor. Çok aşırı keskin olmayan, bayağı dönüşü keskin olan virajlarda da dönüş yapıyor belli bir hıza kadar. Bir başka özelliği de şu: diyelim ki siz tam adaptif sürüş sırasında kriz geçirdiniz, direksiyon hakimiyetinizi kaybettiniz, bayıldınız. Araç bir süre sonra bunu algılıyor. Siz direksiyona müdahale etmediğiniz için dörtlüleri yakıyor. Yavaş yavaş kenara çekiyor aracı. Bu da çok güzel acil durum asistanı. Güzel bir şekilde çalışıyor. Videolardan örneklerini izlediğim üzere, kendim yapmadım tabii ki. Aynı zamanda 360 derece görüş içeren kamerası var. Ama kamera çözünürlükleri iyi değil. İşimizi görüyor. Bu araçta navigasyon yok ancak kablosuz Apple Connect var. İnternete bağlı bir şekilde canlı olarak çalışan bir navigasyon olsun isterdim. Şimdi virajlardan da dönüyoruz. Yaklaşık 90 km hızla giriyorum ve virajlardan yol tutuşu çok iyi bir şekilde geçiyor. Beğendim yani yol tutuşunu. Araçta akıllı park asistanı da var. Şöyle ki, örneğin evinizin park yerini veya istediğiniz bir park yerini kayıt altına alıyorsunuz. O park yerine 50 metre kala araç sizden sürüşü devralıyor ve park yerine kadar götürüp park ediyor. Güzel bir özellik. Aracın bataryası 91 kWh'lik brüt batarya. Net batarya olarak ise 86 kWh. Çok büyük bir bataryaya sahip. Şarj dolum hızı ise %10'dan %80'e 26 dakikada. Ama dediğimiz gibi yani en yüksek maksimum 200 kWh şarj hızı, ama bunda ortalama önemli. Bu aracın şarj gücü ortalaması 145 kWh. Gayet iyi ve güzel. Ekrana da koyacağım. Aracın kullanıcısının %8'den %100'e, üstelik de kış döneminde katalog verilerine birebir uyan bir şarj gücü hızı var. Bataryayı şu anda gitsek şarj etmeye hangi hızda şarj edebileceğini görüyoruz menüden. Ne kadar süre önce ısıtmaya basarsanız manuel bir şekilde bataryayı ısıtarak optimum bir hız alabileceğini görmüş oluyorsunuz. Bu aracın katalog verilerine göre VLTP menzili karma olarak 697 kilometre, şehir içi ise 844 kilometre. Ancak gerçek hayat verilerine baktığımızda EVKXNet sitesindeki verilere göre 90 km/saat sabit hızla 593 kilometrelik bir menzili var. Kış koşullarında ise klima ile birlikte bu 532 kilometreye düşüyor. 112 km/saat hızla gidilirse 478 kilometre menzile ulaşıyor. Kışın kullanılırsa klima ile birlikte menzil 435 kilometreye düşüyor. 120 km/saatlik hızla gidilirse 453 kilometre menzil sağlıyor. Kışın klima ile birlikte kullanıldığında ise 416 kilometrelik bir menzil sunuyor. EV Database verilerine baktığımızda ise -10 derecede ve 23 derecelik klima çalıştırmayla 110 kilometre sabit hızda 380 kilometrelik bir menzil, ılık havada ise 500 kilometrelik bir menzil sunuyor. Ortalama karma menzil ise EV Database verisine göre 525 kilometre. Yine EV Database verisine göre 15 dakikalık şarj molası ile toplam 600 kilometrelik bir menzil sağlıyor bu araç.
Kullanıcısının verilerine baktığımızda ise örneğin 84 kilometre bölü saatlik hız ortalaması gözüküyor ekranda gördüğünüz gibi. Bu veriye göre 515 kilometrelik bir menzil sunuyor. Kullanıcısının ilettiğine göre bu 84 kilometre bölü saatlik hız ortalaması için yaklaşık 110 kilometre, 120 kilometrelik hızları sürdüğünü, beklemeler nedeniyle, şehir içi geçişler nedeniyle bu şekilde göründüğünü söyledi. Yani normal bir şekilde 110 kilometreler geçilmezse bu aracın bize verebileceği menzil bu mevsimdeki koşullarda bile 500 kilometreyi geçmiş oluyor. 6 derecelik hava sıcaklığında 24 derecelik klima çalıştırılırken olan menzil 16.7 kWh saatlik bir ortalama tüketim var. Şimdi de iki tane aslında benzer ortalamaya sahip veri sunacağım. Birisinde 35.9 kWh saatlik bir ortalama var. 130 km saatlik ortalama hız gözüküyor ekranda. Yine aynı şekilde diğerinde de 130 km saatlik hız ortalaması var. Ancak ondaki tüketim ortalaması ise 22.5 kWh saat civarında. Yani bu iki fark neden çıkıyor? Birisinde eksi 1 derecelik bir hava soğukluğu var. Öbüründe 6 derecelik bir hava soğukluğu var. İkisinde de 24 derecelik klima açık. Kullanıcısının bana ilettiğine göre bir tanesi Bursa'dan Balıkesir'e kadar olan mevkiyi kapsıyor. Diğeri ise Balıkesir'den Akhisar'a kadar olan mevkiyi kapsıyor. İlkinde çok fazla yerlerde buzlanma olduğunu söylemişti. Yağmur olduğunu söylemişti. İki veride de 130, 140, 150 kilometrelik hıza çıkıp bir deneme yaptığını söyledi. İlkinde gördüğünüz gibi yaklaşık 35 kWh saatlik bir tüketim ortalaması varken ikincisinde ise 22,5 kWh saatlik bir tüketim ortalaması var. Birinde 130 km bölü saatlik hız ortalamasına göre 390 kilometreye yakın bir menzil elde ediliyorken diğerinde ise 250 kilometreye yakınlık bir menzil elde ediliyor. Şimdi 135-140 kilometreleri bulduk. Rüzgar sesi hafiften geliyor. Bu aracın yalıtımı da çok güzel. Çok beğendim yalıtımını. Yol tutuşu da o hızlarda gayet iyi. Sıfırladım aynı zamanda. Hani tüketim ortalamasına bir bakacağım uzun yol açısından. Kısa bir mesafe ama gidiş dönüş olarak bakacağım. Yine kullanıcısının bana iletmiş olduğu bir de şarj verisi var. Şarj verisinde ise %8'den %100'e yaklaşık 45 dakikada şarj oluyor. Yine %90'a kadar olan bir şarj var. Onda ise yaklaşık 35 dakikada şarj oluyor. Şimdi bakın kırmızıda durdum. Haliyle bu ortalama hızı azaltacak. Bakın hemen azaldı. Normalde aslında ben 110 km saatten aşağıya asla düşmedim. Hatta 135-130 kilometreliği gördüm. Ama ona rağmen durduğumuzda böyledir. Yani her zaman böyledir. Buradaki ortalamanın durumunda örneğin 130 km saat yazıyorsa bilin ki o belki de 140-150 ile gitti. Yani oraya bakmaya değil aslında sürüşün nasıl olduğuna bakmak gerekir. Yine şarja geleyim. Bütün elektrikli araçlarda %100'e yaklaştığımızda enerji kaybı hemen hemen %80'e kadar olan kısmın 2 katına çıkar. Yani örneğin DC'de %5 enerji kaybınız varsa bu %10'a çıkar %100'e kadar şarj ederseniz. Oysa bu araçta %100'e kadar şarjda da yaklaşık %5'lik bir enerji kaybı var. Bu çok iyi bir veri. Aracın zaten bu kilometrelerde bu kadar düşük tüketim sağlamasının ve bu kadar çok uzun menzil vermesinin nedeni sürtünme katsayısı. En büyük nedeni sürtünme katsayısı. 0.23 sürtünme katsayısına sahip. Yani araç yılan gibi gidiyor ya. Bu hızlarda süper bir veri. Daha önceki videomda da anlatmıştım. Almanya'da yapılan bir simüle laboratuvar testi var. Kış koşullarında 130 km saatlik hızla o simüle testte bu aracın 130 km saatlik hızdaki menzili kış koşullarında 436 kilometre. Çok iyi bir veri. Bakın yine kırmızı ışığa geldik. Hemen hız ortalamamız düştü. Halbuki burada kırmızı ışıkta belki 1 dakika, belki 2 dakika duracağız. Yol boyunca 110 kilometrenin altına düşmedik. Hatta 120-130 kilometre aralığında gittik. Bir de Norveç'te yapılan kış testi var. O gerçek test ama
yol koşulları testi. 500 kilometreye yakın bir menzil var. Orada yapılıyor bu test. -6 derecede hava sıcaklığı var. Yine klimalar 23-24 dereceye ayarlı. Oradaki menzil verisi ise Volkswagen ID.7'nin 434 kilometre. Bu Norveç'teki test ise 90-110 kilometre saat hız aralığında yapılıyor. Kış testi -6 derecede. Geliş ortalamasının fotoğrafını çektik. Onu ekrana koyacağım. Şimdi aynı yolu dönüş yapacağım. Yine 110 kilometrenin altına düşmeyeceğim. 120-130 kilometrelerle bir yolculuk yapacağım. Bir de dönüşe bakalım. Veriyi sıfırlayacağım. Evet, veriyi sıfırladık. Volkswagen ID.7'nin çok güzel bir verisi de Euro NCAP testi. Bu araç yeni standartlarda yapılan Euro NCAP testinden 95 puan gibi çok yüksek bir puanla başarıyla çıktı. Bakın bu arada geri dönüşümü buradan gösteriyor. 100 kWh bir geri dönüşüm vardı. Fren yaptık şimdi kırmızı ışıklardan dolayı. Yine bakın ortalama düşüyor. Aslında ben 130 km/s hızla gidiyordum. Zaten onu videodan da görüyorsunuzdur. Yani geri dönüşümün en yüksek kademesi tespit ettiğim kadarıyla 100 kWh. 99.9 kWh. Yani geri dönüşümün kademeli olmaması, tek pedal olmaması evet eksik bir yan. Fakat rejenerasyon geri dönüşümündeki kazanım yeterli güçte. Daha yüksek güçte olsaydı daha iyiydi. Bu bazı araçlarda daha yüksek. Örneğin benim Volvo'da ben daha önce denediğimde 180 kWh'lik geri dönüşüm gücünü görmüştüm. Şimdi 135 kilometre hızla gidiyorum yaklaşık hız ve ses yalıtımı gerçekten iyi. Bu konu aslında çok subjektif bir konu. Kişiye göre değişebiliyor. Diyor ki ben Kia EV3 testi yapmıştım. Bazısı yazmıştı işte ya dışarıda atıyorum üfleseniz içeride duyuluyor gibi. Halbuki bunun desibel testleri var. Yani bilimsel bir test olması gerekiyor. Kişiye göre değil. Bu aracın testleri var. DRTR kanalında ben linkini de koyarım. Desibel testi ölçümü yapıyor. Hem 110 km/s'lik hızda desibel ölçümü yapıyor hem de 80 km hızdaki desibel ölçümünü yapıyor. 110 kilometrelik saat hızdaki desibel ölçümünde 40 desibel bile olmuyor. Bir de yurt dışında yapılan Pro'da yapılan bir test var. Volkswagen Pro yalnız o. Pro S değil. Aynı zamanda kışın yapılıyor. Kış lastikleriyle yapılıyor. Ondaki desibel ortalaması ise ekrana koyacağım. 110 kilometrede yaklaşık 65 desibel. Yani diğerlerini de ekrandan görebilirsiniz zaten. Bence ses yalıtımı çok iyi. Peki bu araçta beğendiğim ve beğenmediğim yanlara gelelim. Bu araçta beğenmediğim yanlardan birincisi tek pedal sürüş olmaması, rejeneratif frenlemenin seçenekli olmaması ve bir başka şey de örneğin lastik basınçlarını göstermiyor araç. Lastik basınçlarını göstermesini isterdim. Virtüel özelliği olsun isterdim. 360 derece kamera var evet ama maalesef kamera çözünürlüğü bu araca yakışmıyor. Düşük bir kamera çözünürlüğü var. Araçta eksik bulduğum, eleştireceğim yanlardan bir tanesi de böylesine güzel bir araç yapıyorsunuz. Ön kaput altına bir frank yapabilirsiniz. Kaput altı açık olmayabilir, kapalı olabilir. Bir de amortisör olması lazım. Yani böylesine bir araçta amortisör neden yok? Bir başka şey de her şey dokunmatik. Yani keşke bazı şeyler tuşlu olsaydı. Örneğin klima ile ilgili bir tuş olmasını isterdim. Gerçi ben ona alışığım ama çoğu kullanıcı onu tercih ediyor nedense.
Peki araçta beğendiğim şeyler. Birincisi aracın süspansiyonları pamuk gibi. Çok beğendim. Ayarlanması çok güzel. Koltuklarını, konforunu çok beğendim. Ses yalıtımını çok beğendim. Bir defa bataryası çok büyük, menzili çok fazla. Onu zaten beğenmemek mümkün değil. Fiyatı da bence Türkiye'ye uygun fiyatla getiriliyor yurt dışına baktığımızda. Bu güçte motorda bu vergiyle satıldığı için bence gayet güzel fiyat. Yine beğendiğim taraflarından bir tanesi ekran kullanımı, menü seçenekleri. Adaptif şasi kontrolünde 15 tane ayrı seçenek olması, sürüş profilinde birçok atamayı yapabilmemiz, yani direksiyon sertliği, şasi kontrolü sertliği gibi birçok şeyi manuel kişiselleştirebiliyoruz. Bataryanın ön ısıtma yapılabilmesi manuel olarak, aynı zamanda bataryanın şu anda şarja gitsek ne kadar güçle şarj hızı alabileceğini göstermesi, bunlar bence çok güzel seçenekler, çok beğendiğim seçenekler. Şimdi bu güzergahın da sonuna geldik. Bir fotoğraf alalım. Volkswagen ID.7 ile ikinci günümüzdeyiz. İlk günde çok fazla çekim yapmamıştım. Şimdi ikinci günde de çekimlere devam ediyorum. Sürüşe de devam ediyorum. Volkswagen ID.7 Pro S modeli Türkiye'ye gelen ve en büyük bataryayla geliyor. O nedenle de menzil sorununu ortadan kaldıracak araçlardan bir tanesi. Ön tarafta bir LED bar var. Şimdi son zamanlarda moda biliyorsunuz. Tesla'da yaptı. Aynı zamanda adaptif LED farları var. Matrix farlar bunlar. IQ LED diye geçiyor. Viraj aydınlatmalı ve sis farları da içinde. Aracın lastikleri 19 inç Continental, Eco Continental lastikler. Kapı kolları ise rüzgar sürtünme katsayısına faydalı olsun diye gömülü bir şekilde. Sedan bir araç olmasına rağmen piller alt konumda yer aldığı için oturma pozisyonu çok alçakta değil diğer sedan araçlara göre. Maalesef bu araçta eleştirdiğim konulardan bir tanesi de kaput altı. Kaput altı tasarımını bence güzel yapmamışlar. Yakışmamış bu Volkswagen'e. Yani şu şekilde manuel burayı, tamam burayla bir işimiz yok. Onu herkes biliyor. Ama diğer birçok elektrikli araçlarda olduğu gibi burayı kapalı bir şekilde yapılabilirdi. Zaten arkadan itişli bir araç olduğu için motor arkada. Burasında en azından küçük de olsa bir frank yapılabilirdi. Hadi frank yapmadınız. Burayı amortisörlü ve kapalı yapabilirdiniz. Bunu Volkswagen'e yakıştıramadım maalesef. Silecek suyumuz buradan. Ağır bir kaputu var. Bu şekilde kapattık. Bugün eşim bana yardımcı oluyor, sağ olsun Nursel. Elektrikli bir bagajı var. Arka tarafta da LED bir bar var. Sinyaller aynı zamanda dinamik sinyaller. Yani böyle kayar şekilde oluyor. Burada genişçe bir 532 litrelik bir bagajı var. Burada filelerimiz var. Filelerimiz var. Bu tarafta da bir göz var. Aynı zamanda bu iki kademeli, yani burada da genişçe bir hacim var. Bir de bunu da güzel yapmışlar. Burada da ayrıca bir yükleme bölümü var. Gayet güzel. Yani bagajı çok iyi. Yükleme eşiği de düz ve liftback camla birlikte açıldığı için bazı sedan araçlarda işte Ioniq'de de hatırlarsınız, hep eleştiriyorum. Çünkü camla birlikte açılmıyor. Liftback açılmıyor. O nedenle maalesef bagaj yükleme açıklığı çok küçük oluyor. Bunda ise gayet iyi. Bakın bir de inme hızına bakalım. İnme hızı da gayet iyi. Gayet güzel kapanıyor. Yani çok aşırı yavaş değil. Bir eleştiri konusu da arkada silecek olmaması. Şimdi silecek bir ihtiyaç mıdır, değil midir? Rüzgar sürtünmesine göre burada İşte bir şey birikmez falan gibi şeyler söyleniyor. Ama bence silecek olmalıydı. Çünkü aşırı kirli, çamurlu, yağışlı zamanları bırakalım ama şehir içlerinde sürekli buralar toz falan şey oluyor. Yani sürekli uğraşmak gerekecek. O güzel bir şey değil. Şarj kapağı da diğer araçlardan farklı. Bakın bastık. Açıldı, yukarıya doğru açılıyor. Yani büyük bir şarj kapağı olduğu için yana doğru açılsa epey bir yer kapatmış olacaktı. Oysa bu şekilde açılması gayet güzel. Bu da işte DC şarjımızın açma kapağı. Şarj kapağını beğendim.
Şimdi bir de baş mesafesine bakalım. Benim boyum 1.78 ve çok şu anda dik vaziyette oturuyorum ama ona rağmen baş mesafesi gayet yeterli. Sedan araç için çok iyi. Diz mesafesi de gayet iyi. Öne doğru kaydım. Biraz daha dik oturmuş olsam daha da geniş ama daha rahat oturduğunuzda çok da iyi. Üstelik de bu koltuklarda iniş biniş kolaylığı olduğu için arkaya doğru gelmiş durumda. Yani benim oturuş pozisyonumda değil. Ben bindiğimde yerine geçiyor. Bu yaklaşık bir karış daha önde oluyor. Yani doğrusu şu. Bakın diz mesafesine şimdi bakın. Gördünüz mü? Yani salon salomanje çok iyi. Buradaki cam tavanı göstereyim. Bu cam tavan şu anda kapalı halde. Yani beyazımsı gözüküyor. Güneşe baktığımızda güneş ay gibi falan gözüküyor. Şimdi önden ben gireceğim. Burayı açacağım, kapatacağım. Bakın şu anda kapalı. Bir dokunuşta açıyorum. Kapattım. Açtım. Şu anda güneş gözüküyor örneğin. Şimdi kapattım. Bakın güneş ay gibi oldu. Açıyorum. Güneş geldi. Kapatıyorum. Güneş gidiyor. Şimdi bir de aracın altına bakalım. Evet. Aracın altı ön taraftan bu şekilde. Şimdi de yan taraftan bakalım. Yan taraftan aracın altı bu şekilde. Bir de arka taraftan bakalım. Arka taraftan da aracın altı bu şekilde. Son zamanlarda BYD'de bu alt taraf çok fazla eleştiriliyordu. O açıdan bunu göstermek istedim. Şimdi size farları göstereceğim. Uzunları yakıp kapatıyorum. Şu anda tabii güneşli bir hava. Şimdi yine sol sinyali açıp frene basıyorum örneğin. Frene bastım. Dörtlülere basıyorum. Bakın. Frene basıyorum. Dörtlüleri kapattım. Frene bastım. Şimdi travel assist'e bakalım. Buradan artırabiliyoruz. Örneğin 70 yaptım. Bakın ne kadar keskin. Bakalım. Burada evet. Bu keskinlikte dönüyor şu anda. Çok aşırı keskin olduğunda bırakıyor. Ama burada dönüyor. Bakın direksiyon kontrolünü alın diyor. Hafif dokundum. Getirdi. Şimdi bakıyorum. Ben dokunmuyorum. Şu anda gazdan ayağımı çektim. Arkada araç olmasın. Evet. Bakalım. Gayet güzel bir şekilde döndü. Çok keskin bir yer mesela burası. Ve döndü. Travel Assist de gayet güzel çalışıyor. Bu hız desteği, yani Travel Assist yarı otonom sürüş çok hoşuma gitti. Bakın çok keskin. Tabii burada çok yüksek süratler olsa dönmeyebilir. Yani şu anda 70 km/saat hızla dönüyor ama çok keskin.
Şimdi size ekranla ilgili bazı şeyleri göstereceğim. Örneğin şimdi şarja girmiştik biz. Biraz önce girdik. Çok az oldu. Şarj gücünü buradan görüyoruz. Ne kadar şarj ettiğini. 5 dakika önce %16 ile Astor şarja girdik. Ve %80'e de şu anda 14-18 diyor. Yani 25 dakikada %16'dan %80'e gelirim diyor. Peki %100'e getireyim bakayım. Ne kadar sürede diyor. 14-34. Yani 5 dakikada geçmiş 40 dakika. 40 dakikada da %16'dan %100'e getiriyoruz. Müthiş bir şey yani, çok çok iyi. Şimdi ekranlara biraz bakalım. Ana ekranımız bu şekilde. Bayağı akıcı. İster klimaya buradan girebiliyoruz bu şekilde. İsterseniz ise direkt buraya tuşlayarak girebiliyorsunuz. Klimaları başka şeylerde de görmüşsünüzdür. Buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz Tesla'da olduğu gibi. Örneğin burayı açalım. Bu burada. AC'yi açabiliyoruz. Bakın hepsini açıyorum şu anda. Dokunmatik artırıp eksiltebiliyoruz. İsterseniz sadece yolcu tarafını açabiliyorsunuz. Klima bu şekilde. Aynı zamanda burada Smart menüsü var. Smart menüsünde işte ayakları soğutma, ayakları ısıtma, temiz hava falan filan bu tür şeyler var. Hızlı soğutma falan var. Şimdi tekrar ana sayfaya dönelim. Radyo medya burada. Ve Harman Kardon ses sistemi var. Burada onları da ben koyarım. Navigasyonumuz bu araçta yok maalesef. CarPlay var. Araç kısmına tıkladığımızda konfor ayarlarını yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Işık ambiyansı, iç ve dış ayarları yapabiliyorsunuz. Araç bu şekilde gözüküyor bakın. Çok güzel bu. İç ayarlarda IQ LED farlar, kokpit, head-up display'i örneğin ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklığını arttırdım örneğin. Konumunu buradan ayarlayabiliyorsunuz head-up display'in. Daha yukarıya veya daha aşağıya alabiliyorsunuz. Büyüklüğünü arttırabiliyorsunuz. Neler olsun içinde, hangi bilgiler olsun onları isteyebiliyorsunuz. IQ LED farlarla ilgili parlaklığı isterseniz buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. İç aydınlatmaları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Koltuklara bakalım. Konforlu giriş yani iniş biniş desteği var. Sık kullanılanları buradan atayabiliyorsunuz. Şarj menümüz var. Şarj menümüzde optimizasyon bu pili şarj etmeden önceki ısıtma ile ilgili. Buraya şarj konumları ekleyerek manuel olarak da giriş yapabiliyorsunuz şarj konumlarını. Bağımsız klimada programlama yapabiliyorsunuz. İşte şu saatte çıkış yapacağım, o saatte şu sıcaklığa getir gibi bir şey. Asistanlar kısmı var. Asistanlarda az önce de denediğimiz çok güzel çalışan, virajlarda da çok güzel dönen bütün asistanları buradan aktif veya pasif hale getirebiliyorsunuz. Ayarlara bakalım. Ayarlarda işte ekran ayarları, saat, tarih, ek klavye, kişisel asistan, ağ ayarları var. Wi-Fi bağlayabiliyorsunuz. Sürüş profili. Ben burayı çok beğendim. Örneğin individual seçeneğinde siz direksiyon. Mesela ben comfort seçmişim. Sport olarak seçebiliyorsunuz bunu. Tahrik. Sport seçmişim. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Spor, comfort. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Dış sürüş sesi, adaptif cruise kontrol mesafe ayarı, ışık asistanı, klima gibi şeyleri giriyorsunuz. Eko da kendisi ayarlıyor. Ambiyans aydınlatmasına bakalım. Ambiyans aydınlatmasında tek renk seçebiliyorsunuz. Bir de örneğin şurayı ayrı, burayı ayrı, alt tarafı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Birinci renk, ikinci renk. Diyelim ki Fenerbahçe'yi tutuyorsunuz sarı lacivert, Galatasaray'ı tutuyorsunuz sarı kırmızı veya başka bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklığı da aynı şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Kişisel demişiz örneğin. Bu da kırmızı örneğin. Bu turuncu, bu mavi. Koltuklara geldik. Esas olay burada. Koltukta kurutma özelliği de var. İlginç bir şekilde hiçbir araçta görmediğimiz hem havalandırma hem ısıtma var, bir de kurutma var. Yani diyelim ki kıyafetiniz ıslak, siz onu kurutabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Şimdi masaja geldik. Süre. Mesela şimdi bir 5 dakikalık, 10 dakikalık başladı şimdi bakın. Gücü de ayarlayalım. Biraz kısalım çok fazla. Şimdi kalça demiştik. Sırt titretme. Bakın. Çok güzel gerçekten ya. Yani harbi masaj. Yolda mola verildiğinde o kadar güzel bir şey ki. Çok çok güzel ya. Eşime de deneteyim birazdan ya. Çok güzel. Şimdi bel titretme. Bu sadece bel kısmı. Omuz titretme. Tam Karadeniz havasında açacaksın.
Çok güzelmiş ya omuz titretme. Bayağı bir güç veriyor ya. Şimdi kıstım bayağı bir şey yapıyor. Dairesel baskı. Ha, evet. Bunda da bu şekilde. Daire şeklinde dönüyor, evet. Sıvazlama yapalım bir. Severiz Türk halkı olarak sıvazlamayı. Nursel bu tam sana göre bak. Sırt kaşıntısına birebir. Bakın ön yolcu için de var burada. Ön yolcu için de yapılabiliyor. Darbe yapalım. Darbe çok olur bizim ülkemizde. Buyurun. Tak 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 tak. Oo, böyle şey yapıyor gerçekten. Darbe yapıyor. Gevşetme onu da severiz. Çok beğendim. Gerçekten bütün hepsi de çok çok iyi. Sırt etkinleştirme. Ha, ikişer ikişer yapıyor burada. Üçer üçer şimdi. İkişer ikişer yukarı aşağı. Çok güzel. Bel etkinleştirme. Ha, bak burada kalça kısmına da yapıyor, bele de yapıyor. Hani uzun süre oturduğunda insan bir yorgunluk hissediyor. Çok güzel. Kalça daire hareketi. Burada hem omuz tarafını yapıyor, hem sağ lob hem sol lob yapıyor. Kalça etkinleştirme. Ha, burada da titreme gibi sanki böyle titreme yapıyor. Keşkül titremesi gibi. Cem Yılmaz sever bunları. En iyisi gevşetme ve sıvazlama. Bu böyleydi. Evet. Ses kısmı var. Buradan sesten equalizer ayarlarını yapabiliyoruz. İşte gördüğümüz gibi Harman Kardon. Oluşturulmuş sesler de var. Evet, gayet güzel. Buradan odağı ayarlayabiliyoruz. Buradan odağı bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Şimdi odak yapalım. Ses seviyesi. Evet, hıza bağlı sesi de arttırabiliyorsunuz isterseniz. İDA neymiş? Kişisel asistan. Seni seviyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi şarjımıza bakalım. Şarjımız %67. Şu anda 115 kWh şarj ediyor. Ekran menüleri de bu şekildeydi. Burada küçük bir ekran var, onu da size anlatayım. Buradaki küçük ekranımız bu şekilde. Gördüğümüz gibi saat bilgisi var, toplam kilometre bilgisi var. Şu anda yüzde kaçta olduğumuzu gösteriyor, tarihi gösteriyor. 20 dakikadır şarjda olduğunu gösteriyor ve 352 kilometrelik menzilimiz olduğunu gösteriyor. Bir de Harman Kardon'a bakalım. Bakın Harman Kardon. Harman Kardon ses sistemi hem sağda hem solda hem de arabanın çeşitli yerlerinde. Burada çok büyük bir gözü var. Gerçekten büyük. Buranın şeyi bayağı bir derin yani. Çok derin. Burada kaldırılabilen bir bardaklık var. Aynı zamanda sürgülü burası. Bunun altında da bu şekilde elinizde ulaşabileceğiniz genişçe bir saklama alanı var. Yan ceplerde çok büyük değil. İçi de halı kaplı değil. Sol tarafı kaplı ancak iç tarafı değil. Buradan aydınlatma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Sol tarafta adaptif cruise control tarzında. Burada da ileri geri. Şuradan hepsi dokunmatik. Örneğin buradan sesi artırıp buradan azaltabiliyorsunuz. Bunun içi tekstil kaplı, yalıtım için güzel olmuş. Bu tarafta aynı şekilde. Yine araçta eleştirebileceğimiz bir şey, şu gerçekten biraz zor oluyor. Ön ve arka camın açılışı. Burada rear'a basıyorsunuz arka tarafı açmak için. Güzel olmamış o bence. Araç içiyle ilgili vereceğim bilgiler bu kadardı. Evet, yaklaşık 2 günlük birlikteliğimizin sonuna geldik Volkswagen ID.7 ile. Son sözlerimi söyleyeyim istedim. 25 dakikada %18'den %77'ye geldik. Ama ön ısıtmayı erken açmadığımız için maksimum şarjı almamış oldu. Çok iyi bir değer bence. Çok güzel bir değer. Tüketim ortalaması da çok güzel. Yani şehir içi ve karma olmak üzere üstelik de bayağı bir performanslı kullandık. Tüketimimiz gayet iyiydi. Son şarjdan sonra diyelim bakalım şimdi kaç harcayacak. Bu arada yine yarı otonom sürüşü açtım. Travel Assist 70 ile gidiyoruz. Yani hem burada hız sınırlaması var. Akışı gayet güzel. Aracın dediğim gibi birçok şeyini beğendim. Beğenmediğim yanları da var mı? Var tabii ki. Küçük şeyler ama yani bu fiyatlara bu aracın konforunda, bu aracın menzilinde üst düzey bir araç bulmak çok kolay değil. Hemen hemen her şey var araçta. Elektrikli araçlarda herkesin çok beklediği şeylerden birisi olan işte tek pedal sürüş yok.
Yani onun olması çok önemliydi bence. Olmalıydı kesinlikle. En büyük eleştirim birincisi o. İkincisi de uzaktan erişim. Yani uzaktan erişimin olmadığı günümüzdeki bir araç eksiktir her zaman. Uzaktan erişim kesinlikle olmalı. Saklama alanları, bagajları, sürüşü, konforu her şeyiyle yüksek menzil isteyenler için, büyük araç isteyenler için ideal bir araç. Benim de favori araçlarımdan bir tanesi zaten. Muhakkak araç almadan önce bu aracı da test etmenizi öneririm eğer bütçeniz el veriyorsa. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar. Tekrar görüşmek üzere.